Merhaba. Fibromiyaljide hastalar için hazırladığım dersler devam ediyor. Bugün çok önemli bir konu üzerinde duracağız. Pratik önerilerim de olacak. Çünkü solunum ve fibromiyajinin ilişkisine bakacağız. Nefesimizle ilişkisine bakacağız. Şimdi fibromiyajide ne oluyordu? Vücutta yaygın bir inflamasyon oluyordu. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Bir oranız ağrıyor, bir oranız ağrıyor, dokunsanız ağrıyor. Kaslarınızın hepsi böyle çürümüş gibi. Tabii ki tiroidiniz var, bazılarınızda glikoz intoleransınız var, pankreas, işte sisli bir beyniniz var. Bunların hepsinin inflamasyondan aldığını ayrıntılı konuşmuştuk. Şimdi inflamasyon olunca, inflamasyon vücudun bir reaksiyonu biliyorsunuz. O inflama olan yerde doku iyi çalışamıyor demektir. Orada bir sıkıntı var demektir. Hani şey gibi düşünün, boğazınıza mikrop gelince orada iltihap oluyor ya, orada da bir sıkıntı oluyor. Ama vücuttaki bu tür inflamasyon dediğimiz şeyler, o boğazdaki de bir inflamasyon. Ama bunlar mikropsuz olan, yani bir bakteri virüsü olmadan da olabilen şey. Yaygın inflamasyondan başlıyoruz. İşte eklemimizin şişmesi, yani ne bileyim, romatoid artrit olursunuz. Ekleminiz şişer, kızarır. Bunlar daha şanslılar çünkü en azından bir hastalık belirtileri var. Fibromiyajda da yaygın bir şey var. Şimdi bu yaygın inflamasyon olan yerlerde doku artıkları birikti. Dokunun işte pH'i aside kaydı. Aside kayınca bazılarınız anlatıyorlar biyokimyayı, bir sürü hekim duyuyorsunuzdur, dinliyorsunuzdur. Türlü türlü anlatılıyor bunlar. İşte vücut asidik olunca daha hastalanma eğilimi oluyor. Mesela kanser bile Allah korusun asidik ortamda gelişiyor. Yani vücudun negatif bir durumu bu. Artı beraberinde o dokuda, hatta bu Covid'de duyduk, sitokin fırtınası, sitokin. O sitokinler de birikiyor dokuda. Aslında temelde dokunun oksijenizasyonu da bozuluyor. Şimdi oksijen nedir? Aslında bu insan makinesi var ya, bu insan makinesi, araba benzinle, mazotla çalışıyor. Bu insan makinesi neyle çalışıyor? Besinle. Ama besinler nasıl yapıda dönüyor? Oksijenle birlikte hücrede yakılarak. İşte oksijen onun için çok önemli. Hayat demek yani. Peki, doku oksijenizasyonu çok önemli. İnflama olan yerde dolaşım da rahat olmuyor. O artıklar, biriken şeyler, bir doku oksijenizasyonu da ciddi bozulmuş oluyor. Şimdi burada nefesimiz, solunum egzersizlerin önemi devreye giriyor. Eğer biz bütün vücudumuzdaki oksijenizasyonu, oksijen düzeyini arttırabilirsek, vücudun kendi kendiyle inflamasyonla savaşında da destek oluruz, onları gidermesinde de destek oluruz, oluşmasının azalmasında da çok etkimiz olur. Çünkü ana şey, yani besin ve oksijen, iki ana şeyimiz var biz bu makinenin çalışması için. Bu anlamda çok çok önemli. Bunun içinde işte duymuşsunuzdur, yani bu iyileşmeyen durumlar, işte ozonu duydunuz, işte kirli kanı çekelim, hacamat, cupping yapalım diye duydunuz. İşte mesela bazı durumlarda hiperbarik oksijen veriliyor, böyle tanklara giriyor hastalar. Çünkü şey oluyor orada, basınç altında oksijen daha eriyik hale geliyor, daha yoğun oksijen verebiliyorsun dokuya normal soluduğundan. Şimdi bunların hiçbirine gerek var mı? Yok. Bunu kimden öğrendik? Rüya Acar Hoca'dan. Şimdi Acar, bazı çoğunuz biliyor biliyorum. Acar Rüya diye bir Instagram hesabı var. Kendisi göz cerrahı ama bu ülke için çok büyük bir hizmet etti. Şu Triplo aletini gündeme getirdi. Yani bilmiyorum, kendisiyle hiç yüz yüze karşılaşıp konuşamadık. Bu kadar etkisi olacağını kendisi, çok hastalarında ameliyat sonrası birçok problemlerde denediğini anlatıyor. Ama belki de bu kadar çok etkili olacağını o da düşünmüyordu. Ben de bakıyorum, kullananların geri dönüşleri, kendi klinikteki değişimleri ve ben gerçekten hani ameliyat sonrası kullanılan bir cihaz diyebilirdim. Rüya Acar Hoca ile bunu gördüm ve ben hastalarıma önermeye başladım. Bazıları kullanıyor, bazıları kullanmıyor. Yani sonuçta kendi olma bile bazen çok söz geçiremiyorum kullan kullan diyerekten, ama kendimde de denedim. Ben de fibromiyalji altyapılı bir hastayım. Çok fark ediyor. Gerçekten fark ediyor. Çünkü mantık, yani görünen köy kılavuz istemez derler ya, mantık açık. Yani bu aletle oksijen, vücudun oksijen oranını arttırıyoruz. Oksijen artınca vücuttaki her şeyin iyileşmesi de artıyor, hastalanması da azalıyor.
Peki nasıl arttırıyoruz? Şimdi bu egzersiz cihazıyla Rüya Hoca diyor ki bununla akciğer kapasitesi 10 kat artar. Hatta böyle bir sürü balonları şişirmiş. Öyle bir şeyi var böyle bu bütün böyle nasıl akciğerlerdeki akciğerlerin uçları böyle bir petek gibi. Hani böyle baloncuk 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 o şey gibi onların azını kullanıyoruz doğru nefes almıyorsak ki hepimiz doğru nefes almıyoruz. Bununla 10 kat kadar daha arttırabiliyoruz akciğer kapasitesini. O baloncukları daha sönmüş, daha kullanılmamış, içine çok hava gitmeyen yerleri de açıyoruz. Bunun ne anlamı var? Çünkü kirli kan akciğerlere gidiyor, vücuttan kirlenen kan, akciğerler işte karbondioksiti artan kan, işte o oksijenle birlikte yakılıyor ya hücrede. Ondan sonra artıklar kana geçiyor. Aynı zamanda oksijen yerine karbondioksit oluyor artık. Oksijen oranı düşüyor kanın. İşte bu kirli kan akciğerlerin o baloncukların en ince yüzeyinde kan geliyor. Havada buradan geliyor. Orada bir difüzyon dediğimiz değişim oluyor ve doku karbondioksit alınıyor. Oksijen veriliyor ve kan oksijenlenmiş oluyor. Al yuvarlarımız oksijenleniyor. Şimdi bu yüzeyde böyle temaslı oluyor. Temas yüzeyini 10 kat arttırırsanız vücudunuzun oksijenizasyonunu da 10 kat arttırırsınız. Buradaki biyokimyasal şeyleri, değişimleri Rüyaca çok çok ayrıntılı anlatıyor. Ben nöroloğum, ben bir fibromiyalji açısından bakıyorum ama çok mantıklı bir hekim olarak bunu düşünmek, sizlerin de anlaması çok çok kolay. Bunu açabiliyoruz. Açtığımız zaman da normalde açamıyoruz bunu. İşte bu egzersizle, bu solunum egzersiziyle, nefes terapileri falan da var. Onların da katkısı var. Ama bu çok basit. Çok basit, çok ucuz. Kendi kendinize yapabileceğiniz bir şey. Ama karşılığında aldığınız ödül çok büyük. İşte altın değerinde falan gibi şeyler söylüyor Rüya Hoca. Siz takip ediyorsanız veya takip ederseniz anlarsınız. Çok da enerji dolu bir meslektaşım. Gerçekten de altın değerinde çünkü hem etkisi o kadar şey yani sonuçta bir de bedava yani sonuçta 40-50 lira ne bileyim 100 lira ne kadar aldım hatırlamıyorum bu solunum cihazını. Bunu almak bir tripoli almak bu kadar. Durumu anladık değil mi? Yani sonuçta akciğerlerin kapasitesi artınca kirli kanın oksijenle temas yüzeyi artıyor, daha çok oksijenleniyor. Bütün vücuda da daha çok yayılıyor. Fibromiyalji inflamasyonu azaltmakta elimizde çok işe yarıyor. Şimdi benim bu okulu yaparkenki amacımı beni tanıyanlar çok net biliyor zaten. Sizler de takip edenler de anlamaya başladı. Benim derdim bilinçlendirmek. Yani çok fazla şey var ne yazık ki. Instagram'da da internette de bilgi kirliliği var. Ben 20 yıla yaklaşıyor bu alan migren ve fibromiyalji sadece bu hastalara bakıyorum. Ha, bu hastalara bakarken adetini de düzenliyorum. Glikoz intoleransını, tiroidi de endokrin sistemine de dokunuyorum. İşte bütün iskelet sistemi balansı yani insan bütün çalışıyor. Ama bu minvalde çalıştığım için hani Türkiye'de neredeyse ilk fibromiyalji televizyonda falan orada burada çok eski videolarım YouTube kanalımda görürsünüz. Fibromiyaljiyi söylemeye başladım. Hatta ne anlatacaksınız diye beni davet ediyorlardı. Fibromiyalji o ne? Boş verin diyordum. O öyle bilinmeyen şeyler anlatmayalım hocam falan diyorlardı. Boş verin diyordum ben. Ben anlatınca anlayacak insanlar. O önemli bir şey. Bu kadınların seslerini özellikle erkek hastaların ve erkek fibromiyaljiler alınmasın. Kadın çoğunluklu olduğu için benim hastalarım da çoğunlukla kadın, hep kadın diyorum. Kadınların sesini duyurmak gerekiyordu. Çünkü kadınlara da çok kolay atfediliyor ya bu mızmızlıktan yapıyor, şey yapıyor diye objektif bir şey görünmüyor ya filmde tahlilde. O yaygın inflamasyonu, o dokunun sıkıntısını ve dokudaki o azalmış oksijenizasyonu gösteremiyorsun. Şey olarak baktığında ne bileyim normal solunum fonksiyon testleri yapılabilir. Normal klasik baktığında fibromiyalji ile uğraşan bir hekim değilse öyle takan tahlilleri işte tiroidi bozulduysa glikoz intoleransı varsa onlar görülüyor. Ha bir de işte vücuttaki inflamasyon artınca SRP dediğimiz bir kan değeri var o artabiliyor. Bazılarında romatizma ile birlikte oluyor romatizmal testler çıkabiliyor. Neyse çok fazla bir şey
şey bulunmuyor. İşte tekrar konumuza dönersek bu solunum bütün vücudun oksijenin azaldığını da yaygın inflamasyondan ve vücudunun her yerinin dokunulmayacak kadar ağrımasından anlayabiliriz. Veya bir yerine bir şey oluyor, kolay iyileşmiyor. Bir yerini çarpıyor, oranın ağrısı da geçmiyor, sızıtısı da geçmiyor. Orası çok kolay iyileşmiyor. Çünkü genel oksijenizasyon sıkıntısı var. Burada bozucu alanları anlattım eski derslerde. İşte geçirdiğimiz bir ameliyat, bir bademcik ameliyatı, bademcik iltihabı, dişimizin kökündeki iltihap, bir sezaryenimiz, bir kürtajımız, ha çıkartmış olsak bile eskiden taktığımız spiralimiz, estetik amaçlı ne amaçlı olduysa o ameliyatlarımız, çok yoğun düşmelerimiz, darbelerimiz ve psikolojik problemler de bozucu alan. Bunların hepsi sistemde sorun yaratıyordu. Bu onların da etkisi var. Bunları düzeltebiliyoruz. Postural sendrom, diş sıkma huyumuzu suyumuzu değiştiremiyoruz ama bilinçaltı, yani ben yaptığım çalışmalarda bilinçli algıladığımızın ötesinde doğum, anne karnı dönemin çok rolü olduğunu ve bunların kısa ve kolay çalışılabileceğini, çünkü bilinçle çalışılmıyor. Bununla ilgili farklı teknikler var. Beyin integrasyon, sağ beyinden sol beyine aktarma gibi dosyaları. Bununla ilgili de bir derste anlatmıştım. Bunlar yapılabiliyor. Yetiyor mu? Tabii ki çok yol kat ediyoruz ama bunların hepsi çok profesyonellik istiyor. Hatta yani bazıları ben kendime göre uyguluyorum. Hani Türkiye'de kimseyi de yetiştirmedim daha. O yüzden de hani gelip bazı şeyler bende kilitleniyor gibi oluyor. Ama ben burada derdim onu anlatmak değil. Hep size farkındaysanız neden sonuç ilişkisini anlatıyorum. Size bir tedavi mucize gibi ben bunu iyileştiririm diye sunulduğunda veya bu bir iyileşir diye sunulduğunda siz mekanizmasını anlarsanız onun ne kadar işe yarayıp yaramayacağını, ona zaman, emek, para ne kadar ayıracağını bilirsiniz. Yani çünkü paranız çok olabilir, hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Gidiyorsunuz 10 seans, 20 seans bir tedaviye. Yani biraz iyileşir gibi oluyorsunuz. Sonra tekrar geriye dönünce mutsuz oluyorsunuz. Çok mutsuz oluyorsunuz. Ama zaten o tedavinin mantığı ve fibromiyaljinin mantığını başta baktığınızda, ki siz bu konuda bayağı bilinçleniyorsunuz bu okullarla. Benim bu okulumda anlatıyorum hepsini ben tek tek. O zaman baktığınızda zaten beklentiniz de o kadar olmuyor. Bir dönem ağrılarım azalsın. Bana zararı yok bu tedavinin. Tamam, tercih edilebilir. Zamanınız varsa, paranız varsa, bir şekilde koşullarınıza uyuyorsa. Hani bunu bilmek çok önemli. Çünkü zaten uzun süredir ağrı ve sıkıntı çektiği için bu hastalar çok kolay demoralize, umut kaybına, çok kolay demoralize olmaya yatkın oluyorlar. Peki, buraya konuya çok dağıtmayalım. Ben o tedavi bu tedavi koşturuncaya kadar hastalarda, çünkü bana her gün çok bir sürü yerden bir sürü yazan hasta oluyor. Ben tabii ki hepsine bakamıyorum ama çoğuna değil hepsine dönerim. Eninde sonunda dönerim bir şekilde. Aynı zaman o zamana yayarak dönüyorum. Bazılarını öneriyorum, ediyorum. Kullananlar faydalanıyor. Yani Rüya Acar Hoca'nın hesabına yazanların benzeri etkileri ben de görmeye başladım. Evet, faydalanıyor. O yüzden de çok değerli bu hizmet ve sizin için yapabileceğim öneri bu. Triflo edineceksiniz. Triflo edinip bunu sabah, öğle, akşam e, yapabildiğiniz kadar, nasıl olduğunu işte videoları var, uygulamaları var. Lütfen yani takip edip şeyleri var, yani yukarıdaki öne çıkanlar içinde bulabiliyorsunuz. Herhalde linki de var, oradan da bakın. Nasıl yapılacağını da şey yapın, yani yapabildiğiniz kadar. Fibromiyalji hastaları çeşitli derecelerde oluyor. Şunu 2 kere üflemek bile yorabilir. 2 kere üfler, yorulursunuz. Biraz sonra bir daha yaparsınız. Bu sefer hani bir top kalkarken 2 kalkar, 3 kalkar. Yavaş yavaş o açılacak. Ve böyle bekleyince aylarca, hani bir vücut yapmaya falan bir şey yapmaya gidiyor ya insanlar, veya bir kilo verecek aylarca diyet yapıyor ya, o kadar beklemenize gerek yok. Daha çabuk sonuçlarını göreceksiniz. Olumlu yanlarını göreceksiniz. Yani bu şekilde aslında şöyle bir şey, benim videoları izleyip bilinçlenip bir fibromiyajinizle barışıp bir de bu şeyleri yapar, solunum egzersizlerini, Triflow düzenli kullanırsanız bir sürü yolu halledebilirsiniz. Çok yol kat edebilirsiniz. Yani böyle illa
bir yerlere gidip büyük büyük bir doktorlara görünüp böyle hastaneler böyle alengirli şeylere ihtiyacınız yok. Yani fibromiyalji yapısal hasar çok yoktur. Bir disfonksiyon dediğimiz fonksiyonel bir durumdur. O yüzden de fibromiyalji hastaları kendi inanarak kendi hastalığı kendinizin yaptığını söylemiyorum bakın. Böyle bir kendinize inanın, pozitif bakın. Yani ağrıdan sıkıntı ölüyor. Nereye pozitif bakacak? Öyle bir şey de söylemiyorum. Ama ben çok biliyorum. Fibromiyalji yıllardır paylaştığım için o videolar sonrasında gelen yorumları, bana arayıp bana yazanları. Yani sayenizde bir ne olduğumu anladım. O ne olduğumu anladım ve daha iyi hissediyorum kendimi diyenleri. Evet, o ne olduğunu anlamak, bunun öldürmeyeceğini, bunun nasıl bir mekanizması olduğunu, bilinmeyen, garip, çaresiz bir hastalık, bilinmezlik insanı çok üzüyor ve daha da hasta ediyor. Bunu bilin ve solunum cihazını kullanın. Ha bu arada alışkanlık edinin. Aklıma geldi. E, Ben tamamlayıcı tıp buçuk alanıyla uğraşıyorum. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi Çin akupunktur, Çin kaynaklı yani sonuçta kaç bin yıllık bir tedavi yöntemi. Ve akupunktur da etkili tabii ki. Ama akupunkturun felsefesinden bir şey paylaşmak istiyorum size. Artık kabul ediyor primordial kanallar falan bilimsel olarak gösterildi. Bizim vücudumuzda bir de akupunktur meridyenleri var. Orada akan bir şey var. İşte ona çi deniyor. Yani sonuçta o enerji şey ileri tekniklerle gösterilebiliyor bu primordial kanalların çalışmaları. Bu meridyenler, vücudumuzdaki meridyenlerde akan şeye Çinliler ne diyor? Çi diyor. Aslında Çi'nin tam karşılığı bizim canımız. Can diyoruz ya, can çıktı. Yani ölüyle canlının farkı. Bizim canımız. İşte ruh deyin, spirit deyin, prana deyin, homeopatide dynamis diyoruz, yaşam enerjisi deyin. Böyle bir çi var. Şimdi bu çi bizim canımız nasıl oluşuyor? Bağırsaklara gelen besinlerle gelen ve bağırsaklarda bulunan bakteriler bizde bir sürü bizden çok daha fazla 10 kat kadar fazla bakteri var biliyorsunuz. O bakterilerin çiğsi nutrisyenel çiğ, besin çiğ deniyor. Aşağıdan yukarıya doğru yükseliyor. Dalak pankreas meridyenleri, meridyenlerin adları var bu ana olarak altı sağda altı solda böyle ana meridyenlerimiz var. İşte dalak pankreastan yükseliyor akciğer, göğüs kafesine akciğerlerin oraya. E, Nefesle aldığımız hava çiğ de geliyor. İkisi birleşiyor mu? Evet, yetmiyor. Başka bir şey daha geliyor. Böbreklerden denir. Çin geleneğinde böbrek meridyeninden gelir. Atalarımızdan Yuan çi, genetik çiğimiz de geliyor. Genetiğimiz işte artık epigenetik olarak sadece saç rengimiz, göz rengimiz olmadığı bir sürü bilginin aktarıldığını da biliyoruz ya. O da geliyor. Bunların hepsi bu göz kafesinde olup bitiyor ve burada gerçek çiğ oluşuyor, türü çiğ oluşuyor. Bu gerçek çiğ kan oluyor, kana geçiyor. Yani kan oluyor derken kana geçiyor. Kanın ana canlı çiğsi oluyor. Bir de bütün dokulara yayılıyor. Hani en ufak bir rüzgar aldık da hemen bir asintide hastalanırız ya. İşte bu burada doğu meridyeni denir. Buradan hava girerse yani o yüzden yaşlılarımız falan böyle esinti bu arkadan gelen esintiye falan çok dikkat ederler. O bütün savunma çiğ, o Wei çiğ deniyor. O bütün dokulara yayılan, o bizim fasya dediğimiz şeyle birlikte yayılıyor bütün yüzeye. O bizim işte dış etkenleri, rüzgar, esinti, soğuk, sıcak bunlara karşı koruyan işte bu çiğ oluyor. Şimdi nerede oluyor bu? Burada oluyor. Ana unsurlarından birisi ne? Hava çiğ, hava. Yani bizim canımızın en önemli unsurlarından birisi. Bu Çin felsefesi de bunu söylüyor. Ve biz bir çiğimizi çok ciddi güçlendiriyoruz. Çiğ güçlenmesi demek sağlıklı olmak demek. Hastalıkları daha kolay yenmek demek, daha az hastalanmak demek. Evet yani sonuçta yaşam enerjimiz güçlenirse ona göre ne Covid'de ne duyduk? Kötü olanlar işte kronik hastalığı olanlar şöyle olanlar böyle olanlar daha kolay hastalanır daha çöküntü yaşıyor diye duyduk. Bazıları Covid hepimiz geçirdik Covid geçirimi
de geçirdi. Çünkü Covid virüsüyle karşılaşmamak imkansız. Bu kadar bir pandemi oldu. Ama kimse hasta olmadı. Kimisinin antikorları pozitif çıktı ki farkında değil geçirdiğinin. Bundaki olay ne? İşte yaşam enerji, çiğimiz, canımız. Peki bunun ana unsurlarından biri ne? Nefesimiz. Rüya Hoca'nın sloganını tekrarlıyorum. Nefesinize sahip çıkın. Onun söylediği gibi altın değerinde. Öyle oraya buraya para harcamadan bütün vücudunuzun iyileşme kapasite, akciğer kapasitesini de 10 kat arttırırsanız vücudunuzun iyileşme kapasitesini de 10 kat arttırırsınız. Çünkü doku oksijenizasyonunu arttırıyorsunuz. Artıkların uzaklaşması kolaylaşıyor. Bunu çok basit yapabiliyorsunuz. Biliyorum. Yani çok basit söyle. İki şeye takılıyorsunuz anladığım kadarıyla. Bir şey yapı tedavide çok basit söylenen şeyleri çok yapmak istemiyorsunuz. Bu kadar önemli bir şeyi atlıyorsunuz. Çünkü illa bir gidilip bir şeyler yapılacak. Halbuki ben 56 yaşıma geliyorum. Çok uzun yıllardır meslek hayatımda gördüm ki bilgi biriktiriyorum. Yıllardır tamamlayıcı tıbbın gitmedim, eğitim almadım. Hep kafamda bir sürü eğitimler aldım, düşünüyorum, bakıyorum yıllardır. Tıp fakültesine girenden daha çok ders çalışıyorum bu yaşımda her gün. Bir sürü şeye bakıyorum, okuyorum, takip ediyorum ve düşünüyorum ve bütün birikimlerimle şunu gördüm ki e, tedaviler gittikçe basitleşiyor. Ben eski 2004 yılında başladım tamamlayıcı tıbba. Tamamlayıcı tıpta enjeksiyonlar var, akupunktürler, nöral terapiler var, biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Ben gittikçe yine az yapıyorum. Yani şu bilinçaltı çalışma falan 2 dakikada o kadar basit ama o kadar sofistike bir şey ki onu benim algılamam için o kadar çok yol kat etmem gerekiyordu ki gittikçe daha basitleşiyor. Yani bir şey çözerken bir şey de basit bir şey size basit gelmesin aslında çok daha iyi çalışıyor. Bunu unutmayın lütfen. Bunu yapın. E, Mekanizmaları düşünün. Yani söz çok kolay söyleniyor. Şöyle bir şey söyleniyor. İşte şöyle yapın, bir postürünüzü şöyle egzersizle düzeltin. Düzeliyor mu? O an biraz iyi. Sonra düzeliyor mu? O egzersizlerin hocalarının postürü bozuk değil mi? Bir bakın, gözlemleyin. Allah bir akıl vermiş, bir düşünün. Gerçekten bunu söylemek istiyorum. Şimdi onu yapın, böyle olsun. Bunu yapın, böyle olsun. Peki ben tanımadığım bir doktor hanım niye bu kadar savunuyorum? Çünkü doğru bir şey öneriyor ve önermiş ve geri dönüşler. Yani ha bir iki ha bir sürü şeyin altında çok iyi yorumlar bulursunuz. Bir sürü doktorun paylaşımlarının altında. Herkesin müridi var. Ben mürit istemiyorum, bu arada aklınızda olsun. Herkesin müridi var. Ben aklınızı kullanmanızı istiyorum. Düşünmenizi istiyorum. O müritler hep onaylarlar onu. Devam eder o. Öyle bir şey yok. Yani sonuçta uzun vadede ne olmuş? Uzun vadede ne bitmiş? Bu kadın önermiş, o kadar çok insan dönüyor ki. Şöyle yaptım, şöyle oldu, böyle yaptım, böyle oldu diye anlatıyor ki. Ya milli servetimiz boşa gitmiyor. Kalmayan milli servetimiz için bile çok değerli bu ya. Yani bir sürü ilaca, bir sürü şeye gerek yok. Gerçekten de ve böyle anlattım. Birazcık böyle üstünde hikayeleştirerek de anlattım. Çünkü görüyorum Rüya Hoca'nın arada paylaşımlarını. Şey diyor, yani birazcık o da anlatmaya çalışıyor. Üzülüyor bunun değeri hakkında anladığım kadarıyla. Ben de destek tanımadığım birisine destek veriyorum. Farkındaysanız ben hiç kimseye refer olmam şimdiye kadar. Çünkü ciddi bir şeydir. Doğru bir şeye refer olmanız lazım. Hiçbir zaman hiçbir arkadaşım diye de inanmadığım şeyi söylemem birisinin yaptığıyla ilgili. Ama tanımadığım birisininkini anlatabilirim. Çünkü doğru bir şey öneriyor. Triplo kullanın, sağlıklı kalın. Önümüzdeki hafta artık homeopati çarşambaları homeopatim devam edecek. Ama artık fibromiyalji tedavilerini konuşmaya başlayacağız. Hep ufak ufak söyledim. Aslında bu bir tedaviydi bir anlamda. Ama fizyopatolojisi açısından da, doku oksijenizi açısından da buraya aldım. Artık fibromiyajinin nasıl olduğunu aşağı yukarı öğrendik. Tedavileri konuşmaya başlayacağız. Tedavileri konuşurken sorularınız olacak. Benim videoları izlemeden soru sormayın.
Ben kötü hocayım. Onları bir izleyin de sorunuzun nereye gittiğine bakın. Çünkü anlamsız sorular olmasın. Çünkü onları tek 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 yapmamın nedeni o sorulara cevap olsun diyeydi. Mantığını, doğrusunu öğrenin diyeydi. Onları izleyin, onlara başlayacağız. Onları bir konuşuruz. Ondan sonra bir Zoom toplantısı mı yapsam diyordum. Şeyde yaptığım gibi, postürolojide yaptığım gibi. Şimdi başka bir karar aldım. Sorularınızı biriktirin, canlı yayınlar yapacağım. Sorularınızı yazacaksınız ve bütün soruları cevaplayacağım. Bu şekilde bir şeyler yapayım, daha birebir olsun diye düşündüm. Onları da yapabildiğim kadar yapacağım. Ama önce bir tedavileri de böyle bir grup halinde gözden geçireceğiz gelecek hafta. Trifluonuzla üfleyerek kalın, sağlıcakla kalın.